hastalıklarında robotik cerrahi baş boyun alanında kullanıyoruz. Yani bir kulak hastalıklarında, sinüste, rinoplaside robotu kullanamıyoruz. Baş boyun dediğimiz zaman ağız içinde bademcikler, dil kökü, ağız içindeki ağız mukozlarından kaynaklanan kanser, iyi huylu tümörler, uyku apne cerrahisinde, dil kökü cerrahilerinde, epiglot cerrahilerinde, gırtlaktaki iyi huylu, kötü huylu tümörlerde, gırtlak bölgesine yaklaşımda robotu kullanabiliyoruz. Yine parafaringel bölge dediğimiz bademciklerin arkasında kalan, kafa ortasında kalan ve yaklaşımı çok zor olan, ameliyatları çok zor olan bölgelerde kullanabiliyoruz. Avantajları neler? Robotik cerrahinin en büyük avantajı ağız içinden yaklaştığımız için sanki bir bademcik ameliyatı gibi dışarıda bir cilt kesisi olmuyor. Bir yara yeri olmuyor, yara izi olmuyor, yara enfeksiyonu olmuyor. İkincisi kanama kontrollü olduğu için kan kaybı olmuyor. Fonksiyonlar iyi korunduğu için hasta hemen, örneğin bir işte bademcik dil kökü kanser cerrahisi yaptığımız zaman hasta hemen açık cerrahilerde uzun süre yeme içmeyi öğrenmesi gerekirken, çünkü dışarıda büyük bir kesi, hatta kemiklerde kesi gibi işlemleri olduğu için burnundan beslenir. Burada hemen hastanın ağızdan beslenmesini sağlayabiliyoruz. İşte bu büyük kesiler olmadığı için hasta hemen konuşabiliyor, yutabiliyor. Trakeotomi açmıyoruz. Trakeotomi bu tür ameliyatlarda hava yolunu garanti almak için yaptığımız bir işlemdir. Gırtlağa delik açarız trakeye. Buna gerek kalmıyor. Bu ameliyatları trakeotomisiz yapıyoruz. Yani bu tür büyük avantajları var. Yine çok keskin bir görüş altında, 3 boyutlu görüş altında ve 16 kez büyütme altında yaptığımız için hastalıklı dokuyla sağlıklı dokuyu, işte damar dokularını, sinir dokularını daha iyi koruyup hastalıklı dokuyu daha iyi çıkardığımız için, daha keskin ve net sınırlar, güvenli sınırlar ortaya koyduğumuz için hastanın kemoterapiye, radyoterapiye olan ihtiyacı da ameliyat sonrası ya olmuyor ya da çok az oluyor. Yine nüks vakalarda çok işe yarıyor robotik cerrahi. Örneğin bir baş boyun kanseri, yani bir bademcik kanseri, dil kökü kanseri gibi bir kanser veya gırtlak kanseri nüksettiği, tekrar ettiği zaman, daha önce ışın tedavisi aldıysa hastanın açık bir cerrahi ameliyat olması çok zor, çünkü yara kaynamıyor. İkinci bir ışın tedavi şansı da yok. Bu vakalarda robotik cerrahi ile hastanın tedavisini gerçekleştirip tam tedavi uygulamış oluyoruz ve